Merhaba arkadaşlar, adım Orhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle daha önceki gitmiş olduğum ülkelerdeki deneyimlerimi, tavsiyelerimi ve o ülkelerin kültürleri hakkında bildiklerimi paylaşacağım. İlk videom Güney Kore. Güney Kore'ye seyahat etmeyi planlıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda seyahatinizi daha keyifli, daha kolay hale getirecek 10 temel ipucundan bahsedeceğim. Başlamadan önce kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Haydi başlayalım. 1. Güney Kore'ye gitmek için en iyi zaman ne zaman? Güney Kore'ye gitmek için en iyi zaman arkadaşlar ilkbahar ve sonbahar ayları. İlkbahar ayı Güney Kore'de Mart'tan başlayıp Mayıs'a kadar süren, sonbahar ayı ise Eylül'den başlayıp Kasım'a kadar süren aylardır. Bu aylar dışında yazın hava aşırı sıcak ve nemlidir. Kışın ise hava oldukça sert ve soğuktur. Tavsiyem ilkbahar ve sonbahar aylarında Güney Kore'ye seyahat etmeniz. Geçelim 2. Vize. Arkadaşlar Güney Kore bizden e-vize uyguluyor. Yani KETA uygulaması var. KETA'ya aşağıda vereceğim link üzerinden kolay bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Uçağa binmeden 72 saat önce vizenizi almanızı tavsiye ederim. Bu onay formu olmadan uçağa alınamıyorsunuz. O yüzden başvuru önemli. Bu başvuru sırasında sizden pasaport, fotoğraf, kalacağınız otel ve uçuş bilgileriniz hakkında bilgileri istiyorlar. Bunları temin etmeniz faydalı olacaktır. 3. Para bozdurma. Arkadaşlar Güney Kore wonu kullanılıyor. Bu yaklaşık kurları aşağıda size güncel kurları aşağıda belirteceğim. Güney Kore'ye geldiğiniz zaman havalimanında para bozdurmanızı tavsiye etmiyorum. Havalimanında değil, şehir merkezinde para bozdurmanızı tavsiye ederim. Metroya binebilecek kadar bir para bozdurduktan sonra şehir merkezine ulaştıktan sonra şehir merkezinde döviz bürolarından veya bankadan çok rahat bir şekilde daha uygun kurlara paranızı bozdurabilirsiniz. 4. Havalimanından şehir merkezine ulaşım. Havalimanından şehir merkezine ulaşım oldukça kolay arkadaşlar. Metro veya otobüsle çok hızlı bir şekilde havalimanından hem uygun hem de kolay bir şekilde transferinizi gerçekleştirebilirsiniz. 5. Peki Güney Kore'ye gittim. Seul'de nerede kalınır? Arkadaşlar Güney Kore'ye gidiyorsanız Seul'de kalınacak yerler genelde şehir merkezinin kalbi olan kabul edilen Myeongdong bölgesini tavsiye ederim. Eğer Myeongdong bölgesinin çok kalabalık ve pahalı olduğunu düşünüyorsanız metro 2 hat üzerinde yakın olan herhangi bir yerde kalabilirsiniz. Neden metro 2 hattı diyorum? Metro 2 ile kolayca turistik noktalara kolayca transfer yapabilirsiniz. Kolayca gidip gelebilirsiniz. O yüzden kalacağınız otelin veya kalacağınız hostelin metro 2 hattına yakın olmasına özen göstermenizi de tavsiye ederim. 6. Gezilecek yerler. Arkadaşlar Güney Kore'de gezilecek tavsiye ettiğim 3 tane şehir var. Birincisi Seul yani başkent. İkincisi Busan liman şehri güneyde. Üçüncüsü ise vaktiniz varsa Jeju adası. 7. Güney Kore için kaç gün yeterli? Arkadaşlar Seul için tavsiyem 4 gün 3 gece yeterli olacaktır gezmek için. Busan için ise bu 3 gün 2 gece, Jeju için ise 3 gün 2 gece yeterli olacaktır. Seul'de gezilecek, görülecek çok yer var. Bol bol vakit yetecektir. Eğer vaktiniz varsa Seul'de daha uzun kalabilirsiniz. 8. Ulaşım ve yemek kültürü. Arkadaşlar ulaşım oldukça uygun. Kolayca metro, otobüs aktif olarak kullanarak her yere ulaşabilirsiniz. Taksi binmenize aslında gerek yok. Taksi pahalı. Onun dışında yemek ise yine oldukça uygun. Genelde 10 dolara çok rahat bir şekilde karnınızı doyurabiliyorsunuz. Gittiğiniz zaman Kore'nin geleneksel yemeklerini yemenizi tavsiye ederim. Özellikle kimchi, Kore barbeküsü, fried chicken, bibimbap, Kore pizzası bu tarz yemekleri denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca akşam vakitleri giderseniz sokak yemeklerini de tavsiye ederim. Arasında çok şaşırtıcı lezzetler bulacağınızdan eminim. 9. Seyahat bütçesi. Ortalama bir Güney Kore seyahati için bir günlük 80 ile 120 dolar arasında yeterli olacaktır. Bunun içinde yemek, ulaşım, konaklama ve gezme dahil olarak yeterli olacağını düşünüyorum. Myeongdong gibi yerlerde ise alışveriş için daha fazla bütçe ayırabilirsiniz. 10.
indirilmesi gereken uygulamalar. Arkadaşlar Güney Kore'de maalesef Google haritalar çalışmadığı için burada gitmeden önce Naver Map veya Kakao Map gibi uygulamaları marketten indirerek kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca Offline Maps.me uygulamasını da indirerek kullanabilirsiniz. Çeviri için ise Papago veya Google Translate'i kullanarak okuyamadığınız tabelaları veya iletişim kurmak için bu uygulamaları kullanabilirsiniz. Kore için metro uygulaması için ayrıca Subway Korea uygulamasını da indirebilirsiniz. Güney Koreliler yazışmak için Kakao Talk adlı uygulamayı kullanıyorlar. Eğer oradaki yerlilerle, insanlarla iletişimde bulunmak istiyorsanız daha öncesinde Kakao Talk uygulamasını da indirebilirsiniz. Evet, işte Güney Kore'ye gitmeden önce bilinmesi gereken en önemli 10 şey bunlardı. Umarım bu ipuçları seyahatinizi kolaylaştırır ve harika bir Güney Kore deneyimi yaşatır. Yorumlarda sorularınızı ve seyahat planlarınızı paylaşmayı unutmayın. Size şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.